Merhaba arkadaşlar, bugün mutfağımda tavuklu perde pilavı yapıyorum. Hemen başlayalım. Öncelikle burada bir kase bademim var. Bunları sıcak suda kabuklarını soyacağız. Şöyle üzerine çıkacak kadar sıcak su koyup bir kenarda dinlendirmeye alalım. Bunlar yavaş yavaş kabuklarından ayrılacak. Bu arada biz tavuğumuzu hemen kızartalım. İkinci olarak tavamıza şöyle bir yarım çay bardağı kadar yağ döküp tavuğumuzu biraz kavurarak kızartacağız. Burada 4 adet doğradığım kalça şişlerimi hafifçe kavurup kızartacağız. İçine yarım çay kaşığı kadar da tuz atıyoruz. Ben bunu tavukla yapmayı tercih ettim. Siz arzu ederseniz güzel etle de, hindi etiyle de çok güzel oluyor. Yapıyorum, çocuklar çok beğeniyor. Siz arzu ettiğiniz gibi etle, tavukla, hindi etiyle de yapabilirsiniz. Ağzını kapatarak bir 5 dakika kızarmalarını sağlayalım. Tavuğumuz kavrulurken biz de hemen hamur makinemizde hamurumuzu yoğuralım. Burada 2 adet yumurta kullanıyorum. Yarım çay bardağı sütümüz var. Yarım çay bardağı yoğurdumuz. Yarım çay bardağı zeytinyağımız. Yarım çay kaşığı tuzumuz. Yarım çay bardağı da eritilmiş tereyağımız var. Sıvı malzemelerimizi bir harmanlayıp içine unumuzu dökeceğiz. Şimdi içerisine 2,5 su bardağı yani yarım kilo unumuzu ilave ediyoruz. Yavaş yavaş. Hamurumuzun toparlanması için bir yarım su bardağı kadar un ilave ediyorum. Hamurumuzu bir 10 dakika yoğurduk. Şimdi tezgahın üzerine alarak elimizle de bir düzelteceğiz. Eldivenlerimizi takalım. Hamurumuzu daha güzel toparlayalım. Şöyle. Tezgahın üzerine şöyle hafiften bir un serpiyorum. Hamurumuzu tezgahın üzerine aldık. Şöyle
yapışmayan güzel bir hamur elde ettik. 10 dakika yoğurmak güzel oluyor hamurda. Makineniz yoksa elinizde bolca yoğurun hamuru. Daha güzel bir kıvam alıyor. Bu şekilde hamurumuzu şöyle tabağımıza koyup üzerini streçledikten sonra bir 10 dakika dinlendireceğiz. Hamurumuzu streçleyip şöyle bir kenara alıp orada dinlendirelim. Bu arada bademlerimizi temizlemek için sıcak suda bir 15 dakika beklettik. Şimdi bunları suyunu süzüp temizleyelim. Güzelce çıkıyor. Bademlerimizi bu şekilde soyduk, hazırladık. Şimdi hemen güveçlerimizin altını yağlayarak bademlerimizi dizelim. Sonrasında pilavımıza geçelim. Şöyle birer parça tereyağı alıp şöyle güveçlerimizin dibine sürelim. Şöyle hazırladık. Şimdi şöyle altlarına da bademleri koyduk. Şimdi bunları hazırlayıp buzdolabında biraz donduracağız. Eldivenlerle hem yağlayıp hem bademleri koymak zor oldu. Önce yağladık güzelce güveçlerimizi. Şimdi bademlerimizi diziyoruz. Evet, hazırladık. Şimdi bunları şöyle üst üste koyup buzdolabına kaldıracağım. Daha güzel donup şeylerin kaymaması için bademlerin buzdolabına atıyoruz. Şimdi pilavımıza başlayalım. Burada 250 gram pirinç kullanıyorum. Hemen yıkayıp getiriyorum. Pirincimizi yıkadık. Şimdi tenceremize zeytinyağımızı alalım. Az bir zeytinyağı döküyoruz çünkü tavuğumuza da yağ koyduk. Şöyle pirincimizi de ilave ediyoruz içine. Şöyle yapalım. ...3-4 dakika kavurduğumuz pirincimize şöyle yarımşar çay kaşığı baharatlarımı atıyorum. Zerdeçal, kırmızı toz biber, kimyon, karabiber, yarım çay kaşığı da tuz atıyorum. Tavukta da tuz var, yarım çay kaşığı. Hamurunda da olduğu için fazla tuzlu olmasını istemiyorum. Şöyle karıştırdık güzelce.
Şimdi tavuğumuzu da ilave ediyoruz içine. Temizlediğimiz bademleri de ilave ediyoruz. Bir küçük kasemde yarım çay bardağına denk geliyor. Kuş üzümüm var. Onları da karıştırıyorum. Şöyle güzelce harmanlayalım. Sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Ağzını kapatarak pişirmeye bırakıyoruz. Pilavımız gayet güzel suyunu çekmiş. Altını kapatalım. Şöyle hafif demlenmeye bırakalım. Biz hamurumuzu yapana kadar bu da güzel olur. Pilavımız demlenirken biz de hamurumuzu, güveçlerimizi yavaş yavaş merdane ile açıp yerleştirelim. Setin üzerine şöyle yine biraz un serpmek istiyorum. Hamurumuzu güzelce açtık. Çok fazla inceltmeden şöyle güvecimizin içine yerleştirelim. Arkadaşlar biraz hamurum arttı. Şöyle 3 bezeydi. 2 beze yapacağım. 2 tane daha çıkaracağım güveçlerime. Ziyan olmasınlar. Pilavım da fazla.
Yaparken hep fazla tutarım mutlaka. Pilavım olsun, hamurum olsun. Böyle fazladan ziyan etmemek adına bunları da yapalım. Bakın hamur o kadar güzel ki merdanesiz bile halledebilirsiniz. Şöyle yapalım. Güveçlerimizi de yağlayalım, hazırlayalım. İki adet güvecimizi de böyle yağladık ama pilavın içinden bademlerden seçip alacağım vallahi. Tekrardan bademlerime uğraşmak istemiyorum soymakla. Şöyle koyalım. Evet, tekrardan hamurumuzu yapalım. Biraz evvel maşallah çok güzel hamurum dedim ama hamur yırtıldı. Nazara geldim. Bir daha açacağım bunu. Evet, güveçlerimizi hazırladık. Şimdi içlerini doldurmak için pilavımızı alalım. Evet, şimdi pilavlarımızın içlerine yavaş yavaş dolduralım. Bu şekilde perde pilavımız hazır. Şimdi bunları tek tek doldurup fırın tepsimize dizeceğiz. Evet, perde pilavlarımız hazır. Birincimiz de hamurumuz da bereketli çıktı. 6 tane yaparız dedik ama 8 taneyi doldurduk. Şimdi hazırladığımız perde pilavlarımızı fırın tepsimize alalım. Üzerlerine biraz zeytinyağı sürmek istiyorum fırçayla, kurumasınlar. Yağımızı da güzelce sürdük. Şimdi 175 derece sıcak fırına atıyoruz. Perde pilavımızı 175 derece turbo fırında 45 dakika pişirdik. Şimdi servis tabağına alıyoruz.
Evet, perde pilavımız gayet güzel kızarmış. Yanına şöyle birkaç dal da maydanoz koyarak afiyetle servis edebiliriz. Arkadaşlar, perde pilavımın kıvamı bu şekilde. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.